Merhaba, şimdi çok basit, hazır yufkadan yapılan bir ıspanaklı börek tarifi göreceğiz. Bu ıspanaklı börek tarifinde de daha önce ıspanaklı kiş videosunda hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcı kullanacağız. Bu ıspanaklı harcı nasıl mı yapmıştık? Buyurun görelim. 1 kilo ıspanak, 40 gram sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, sonra 10 gram rendelenmiş kaşar. Sayıyorum. Az önce videoda gördüğümüz ıspanaklı harcımız. Yaklaşık 20 gram kadar rendelenmiş ya da ufalanmış beyaz peynir. Bunlar iç harcı için. Ben de buradayım. Dahan da burada. Sosu için yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, bir yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir. Ve bu verdiğim miktarlar yarım kilo ıspanaktan olan harç için. Sosun bir miktarını ayıracağız. Böreği rulo haline getirdikten sonra üzerine parlak yapmak için süreceğiz. Ve üzerine serpmek için de çörek otumuz var. Şimdi işlemleri yapmaya başlayalım. Şimdi Dahan belki yumurta kırmak ister. Evet. Sosu için malzemeleri koyuyorum. Sosuna tuz koymuyorum çünkü zaten ıspanaklı harcımızda da bir miktar tuz vardı. İçine koyduğumuz peynirden de tuz tadı gelecek. O yüzden sosuna koymaya gerek yok. Eğer peynir koymadan yaparsanız kendi inisiyatifinizle bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Sosu şimdi yufkanın her yerine güzelce yayıyorum. Önce yer yer biraz dökeceğim. Sonra da eşit bir şekilde yayacağım. Sosun miktarını öyle ayarlamadım ki bu sostan 2 yufka kaplanacak ve sonra üzerlerinde parlatmak için kullanacağız. Gerçi üzerini parlatmak için kalmazsa çok sorun değil. Bir yumurta daha kırar sarısını süreriz. Sosu yufkanın her yerine yedirdim. Şimdi
ıspanaklı harcımı yayacağım. Bu şekilde rulo yapacağım için şu doğrultuda her yere peynirden ve ıspanaktan geldiğini garanti etmek istiyorum. Böylece kestiğim zaman her börek dilimine malzemeden denk gelmiş olacak. Ama sosu yufkanın tamamına mutlaka yaymalıyım. Şimdi rulo yapmaya başlıyorum. Sosu hem lezzet için tamamını yayıyorum, hem de yapışabilmesi için. Ispanağı her yere yaymamamın sebebi de bu. Yufka aradan patlak verebiliyor. El açması bir börek yapıyor olsaydım, hamur ona göre biraz daha sağlam olurdu. Bu risk olmazdı. Her yerine ıspanağı koyabilirdim. Tabii bu börek işi birazcık da kişinin inisiyatifine kalmış. Hem kültürel hem şahsi karar verebileceği şeyler. Ben yaklaşık olarak bir börek tarifi gösteriyorum. Şimdi bu rulo halindeki böreğimi bir de böyle kendi içinde doluyorum. Ve bunu fırın tepsime aktarıyorum. Bundan bir tane daha yapacağım. Evet. Şimdi ikinci böreği yapalım. Şimdi fırın tepsimde yapacağım son bir işlem kaldı. Yani ıspanağın hazır olduktan sonra bu çok kolay bir börek. Sadece tabii ıspanağı yıkaması, temizlemesi, o tip işlerle uğraşılıyor. Biz onu bir önceki tarifimizde zaten halletmiştik. Harç haline getirmiştik. Şimdi üzerine sosun artanından fırça yardımıyla sürüyorum. Ben silikon fırça kullanmayı tercih ediyorum. Normal fırçanın kılları bazen düşüyor. Yemekten kıl mı çıktı, gerçekten fırçanın kılı mı diye insan rahatsız oluyor. Evet, artan sosunla üzeri parlak olsun diye üzerine fırçayla kaplama işlemini de yaptım. Son olarak böreklerin vazgeçilmezi çörek otunu böreğimin üzerine serpiyorum. Böreğimiz hazır sayılır. Şimdi önceden 200 derecede ısıttığım fırına koyuyorum. Üzeri kızarana kadar fırında tutuyorum. Böreği fırına yerleştiriyorum. Evet, annem yerleştiriyor.
Ispanaklı börek hazır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.